Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Çok önemli bir ağaç aşılama yöntemleri videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda kalem aşılarının bütün çeşitlerini aynı tek videoda görebileceksiniz. İlk önce kalem aşıları hakkında kısa bir giriş yapalım. Arkasından uygulamamıza geçeceğiz. Kalem aşıları ılıman iklimlerde kışın yaprak döken ağaçlar yapraklarını döktükten sonra sonbahar, kış ve erken ilkbahar dönemleri arasında, karasal iklimlerde yaşayanlar ise kışın şiddeti geçtikten sonra Mart gibi, Nisan gibi, yani ağaçlar henüz uyanmadan kalem aşılarını yapabilirler. Ilıman iklimlerde kalem aşısı yapma zamanı oldukça geniş iken karasal iklimlerde kalem aşısı uygulama zamanı oldukça kısıtlıdır. Bunları bilmekte fayda var. İlk önce kalem aşısının tutma ihtimalini arttırmak için uygulama zamanını çok iyi bilmek lazım. Evet, bu açıklamayı en başta yaptık. Şimdi uygulama yapacağımız aşı çeşitlerini sizlere söyleyelim. 1. Dilcikli İngiliz aşısı. 2. Dilciksiz aşı, ekleme aşı olarak da geçer. 3. Kenar yan aşısı. 4. Yarma aşı. 5. Kakma aşı. 6. Çoban kabuk aşısı. 7. Yanaştırma aşısı. 8. İngiliz kalem aşısı. 9. Aşı makası ile yapılan aşı. 10. Matkapla yapılan aşı ve 11 köprü aşısı olmak üzere toplamda 11 tane kalem aşı uygulamasını sizlere göstereceğiz. Aşı uygulamalarımıza geçmeden önce kalem nedir, damızlık ağaç nedir, anaç ağaç nedir onlardan bahsedelim. Damızlık ağaç türünü, şeklini ve meyve formunu benzetmeyi düşündüğümüz ağaçtır. Yani meyvesi güzel, görüntüsü güzel ağaçtır. O ağaçlardan alınan dal parçalarına da kalem denir veyahut da çelik denir. Bu çelikler yapılacak aşının türüne, cinsine göre değişik kalınlıklarda olabilir. Biraz kalın, biraz daha ince olabilir ve uçları yapılacak aşının türüne göre değişik şekillerde inceltilerek anaç ağaca, yani aşı yapılacak ağaca takılır, monte edilir. Kabuk kabuğa değmesi ve kambiyum dokularının kaynaması sağlanır ve böylece aşı gerçekleşmiş olur. Damızlık ağaç türünü benzetmeye çalıştığımız ağaçtır. Anaç ağaç ise üzerinde aşı uygulaması yapacağımız, türünü beğenmediğimiz ağaçtır. Peki kalemlerin, çeliklerin kalınlıkları önemli midir? Evet, tabii ki önemlidir. Mümkün mertebe kurşun kalem kalınlığında, şurası kurşun kalem kalınlığında veyahut da kurşun kalemden birazcık daha kalın olması çeliklerin tutma ihtimalini yükseltir. Mesela şöyle ince bir dalda aşı kalemi olarak kullanılabilir mi? Kullanılır ama tutma ihtimali düşüktür. Ben bu şekilde ince dalları da geçmişte tutturmuştum. Ama bu şekilde dallar tutma ihtimali düşüktür. Onun için şu kalınlıklarda, kurşun kalem kalınlığında veyahut da işte parmağımızdan birazcık daha ince olacak kalınlıklarda bir kalem kesimi, bir çelik kesimi en uygun olanıdır. Bunları söyledikten sonra hadi bakalım şimdi aşı uygulamalarımıza geçelim. Şimdi birinci kalem aşı çeşidimiz yarma aşı uygulamasını göstereceğiz. Hemen başlıyoruz. Aşı alanımızı açtık, ortaya çıkardık. Şöyle ilk yapacağımız iş perdahlama işlemidir. Eldivenimizi çıkartalım. Eldivenle çalışması zor oluyor. Şu alandaki destere artıklarını temizlemek gerekiyor. Evet, uygulamamıza başlıyoruz. Öncelikle kullanacağımız aletlerimize dezenfektan sıkarak hijyen kurallarına uyalım ve ağacın mikrop kapmasını, aşı alanının mikrop kapmasını önleyelim. Bıçağımızı şöyle tam ağacın ortasına getirdik ve çekiç yardımı ile ortadan ikiye ayıracağız. Şimdi gelelim
kalemlerimizi oluşturmaya. Kalemlerimiz kurşun kalem kalınlığında, zeytin kalemleri şöyle uygun yerlerden. Bakın burada bir hasarlı alan var. Bunu buradan keselim. Tabi alt tarafı üst tarafı doğru bir şekilde uygulamak gerekir. Şuralara kesik uygulayacağız. Hemen karıştırmadan kesimimizi yapalım. Şöyle her iki tarafı da incelterek ortada küçük bir alan bırakacağız. Evet, şöyle bir kesik oluşturduk. Şimdi biraz daha, bu kaba kesimdi. Şimdi biraz daha ince kesimle çalışalım. İkinci kesimimizi de bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi yerine yerleştirelim. Bakın şöyle yerleştirelim. Ve orası tam oldu. Bir de şuraya bakalım. Bakın burası da bu şekilde. Şimdi artık yavaş yavaş şu aradaki destek parçasını çıkartabiliriz. İyice kabuklar birbirine değdi ve anaç ağacın gövdesi kalemleri kavradı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi aşı alanını aşı macunu ile kapatacağız. Hemen bir poşet getirdik. Ve şimdi sarma işlemine geçeceğiz. Bakın arkadaşlar, burada önemli olan anaç ağacın kabuğunun damızlık ağacın kabuğuna değmesi ve bu alanda, birbirine değen alanda bir kaynamanın gerçekleşmesi ve böylece aşının tutması. Bunu sağladıktan sonra her türlü aşı rahatlıkla tutar. Güzelce kapandığını umuyoruz. Yine her türlü ihtimale karşı şu alanlara, buralara yine aşı macunu sürelim ki aşı alanında hava alan bir yer kalma ihtimalini böylece tamamen gidermiş olalım. Ve en sonda çeliklerin tepesine aşı macunu sürerek aşımızı tamamlıyoruz. Yine çeliklerde de herhangi bir yan kesim yapılmışsa oralara da aşı macunu sürmekte fayda var. Yarma aşı uygulaması bu şekilde. Birinci uygulamamız sona erdi. Hadi bakalım şimdi ikinci aşımıza geçiyoruz. Şimdi ikinci uygulamamız olan dilcikli İngiliz aşısına geçelim. Bakın yerimizi hazırladık. Bu arada yeri hazırlamak gerçekten aşı yapmaktan çok daha zaman alıcı oluyor. Buraları hazırladık. Bakın şuraya dilcikli İngiliz aşısı yapmayı düşünüyoruz. Şöyle yukarıdan bir yerden keselim. İngiliz aşısı, dilcikli İngiliz aşısı yapabilmek için en temel şey anaç ağacın kalınlığı ile damızlık ağacın kalınlığının birbirine eşit olması gerekir. Şuradan bir kesim yapalım. Bakın hemen hemen kalemler birbirine yakın. Şöyle bir kalınlıkta, her ikisi de birbirine yakın. Şöyle bir kesim yapalım. Aynı açıda kesmeye çalışalım her ikisini de. Biraz zorlayıcı olacak. Şimdi arkadaşlar bu açı biraz yetersiz. Şöyle bir kesim yapalım. Şurayı da şöyle inceltelim. Bakın böyle bir kesim yaptık. Tabi burayı da biraz incelteceğiz şimdi. Şuradan itibaren. Tabi çalışma alanımız da zorlayıcı biraz.
Bakın arkadaşlar, böyle bir kesim yaptık. Birbirine uyum sağladı. Şimdi hem bu çeliğe hem de bu çeliğe dilcik açacağız. Şimdi dilcik açarken neye dikkat edeceğiz? Kesimi gerçekleştirdikten sonra açıyı yakaladık. Şimdi bu kesim alanını kabataslak ikiye ayıracağız. Bakın tam şurası kesim alanının tam ortası. Ortasına bir işaret koyduk tırnağımızla. Şu orta ile baş arasını tekrar ikiye böleceğiz göz kararı ile. Bakın şurası da tam ortası. Ve buraya bir dilcik açıyoruz. Dilcik dediğimizde bir kesik. Bakın şöyle bir kesik yaptık. Çıkartalım. Aynısını buraya da yapacağız. Yine göz kararı ortayı tespit ettik ve orta ile baş arasına yine tam ortasına bir kesik alanını tespit ettik şu şekilde ve şöyle bir yine kesik yaparak dilcik açıyoruz. Bu işlemi yaparken dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Bakın şöyle her iki çubuğu da birbirine yanaştırıyoruz ve dilciklerin birbirine geçmesini sağlıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Dilcikler birbirine hafiften geçti ve kesim alanları tam birbirini örtüşerek kapattı. Bakın biraz daha şuradan aşağıya indirmek gerekiyor. Şuraya bakalım. Burası da fena değil. Tam uymuş gibi gözüküyor. Birazcık daha aşağıya indireceğiz şimdi. Bakın şu tutma alanına şöyle bir kabuk karşı tarafa da aynı şekilde yapıştırırsak şu şekilde sararken böyle sardığımız zaman tutturma ihtimalini böylece artırmış olacağız. Şimdi sarma işlemine geçelim. Sarma işlemi de tamamlandı ve en son çeliğin tepesini kapatıyoruz ve böylece aşı uygulamamızı sonlandırmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu uygulama alanında belki aşıyı tam yakalayamamış olabiliriz. Kamera açısını yakalayamamış olabiliriz. Çünkü dar ve zor bir alanda çalışıyoruz. Şöyle çubuk üzerinde gösterelim. Daha kolay anlaşılır şekilde her iki çubuğu da aynı açı ile kesiyoruz. Kesimimizi yaptık. Çubuğun tam kesim yerinin ortasına bir işaret koyuyoruz. İşaretimiz burası. İşaret koyduğumuz yerle kesimin bittiği yer arası bakın şurası şu kadarlık bir alan. Bu iki alanın tam ortasına bir işaret koyuyoruz ve o işaret koyduğumuz yere bir dilcik açıyoruz. Bakın bu şekilde. Aynısını buna da yapıyoruz. Bu dilcikleri birbirine yerleştirelim. Bakın gördünüz mü? Dilcikler birbirine geçti ve kesim alanı da bu şekilde tam böyle birbirine örtüştü. Aynı bu şekilde olacak. Burada biraz böyle açıyı yakalayamamış olabiliriz düşüncesiyle yeniden örnek çubuk üzerinde kesim yaptık. Bakın bu şekilde dilcikli İngiliz aşısı uygulaması gerçekleştirilir. Buradan sardığınız zaman aşı tutar Allah'ın izniyle. Kalem aşısı uygulamalarından ikincisi dilcikli İngiliz aşısının uygulamasını da gerçekleştirip bitirmiş olduk. Sırada üçüncü uygulama var. Şimdi üçüncü aşı uygulamamızı göstereceğiz. Bu da aşı makası ile gerçekleşecek olan bir aşı. Aşı makasların çeşitli modelleri vardır. Bizimki orta kalitede bir aşı makası. Böyle küçük dallara, ince dallara, daha doğrusu şu kadar kalınlıktaki bir dala aşı yapabilecek kabiliyette bir aşı makası. Şimdi uygulamayı gösterelim size. Evet, şu dal üzerinde uygulama gerçekleştireceğiz. Önce kesimimizi yapalım. Şuradan tepesini vurduk. Bakın şöyle hemen iki örnek çubuk üzerinde uygulama gösterelim. Bir tanesini böyle kesiyoruz. Bir tanesini böyle kestik.
Diğerini de tam tersi şekilde kesiyoruz. Bakın makasımızın ağzını çevirdik. Ve bakın gördünüz mü? Şöyle bir kesim yaptık. Kalemleri birbirine uygun bir şekilde, şöyle daha uygun herhalde. Evet, şöyle denk getirdiğimiz zaman işte aşı makası ile aşı bu şekilde gerçekleşir. Burayı sardığımız zaman işlem tamamdır. Şimdi asıl aşı alanımız üzerinde bu uygulamayı gerçekleştirelim. Anaç ağacı erkek şekilde keseceğiz. Şimdi ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksınız kestikten sonra. Evet, bakınız erkek kesim budur. Şimdi erkek kesim uyguladığımız yerin tam karşısına dişi kesim uygulayacağız. Yani şöyle bir kesim uygulayacağız. Bakın böyle bir kesim yaptık. Şimdi bir yerleştirelim bakalım nasıl olacak. Tam yerine yerleşti. Bütün kabuklar birbirine değiyor. Tam sıfır örtüştü kesim alanı. Şimdi bunu sararken biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şöyle bir destek parçası koyarsınız buraya. Bu şekilde sararsanız daha sağlam bir şekilde sarmış olursunuz. Bakın şöyle bir kabuk çıkardık. Bu çıkarmış olduğumuz kabuğu şu alana saralım ki işimiz garanti olsun. Şöyle sararsak daha doğru olur. Şu destek parçasını da şuraya yerleştirip sardığımız zaman sağlam bir sarım gerçekleştiririz. Hadi bakalım başlıyoruz. Sarım işlemi bitti. Şimdi tepesini aşı macunu ile kapatıyoruz ve aşı uygulamamız sona eriyor. Evet, kalem aşısı uygulamalarından üçüncüsü olan makasla kalem aşısı uygulaması da bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Sırada dördüncü aşımız var. Şimdi gelelim dördüncü aşı çeşidimiz olan ekleme veyahut da dilciksiz aşı çeşidine. Hemen kullanacağımız malzemeleri dezenfekte ettik ve işlemimize başlayacağız. Şu dal üzerinde, anaç dal üzerinde işlem yapacağız. Aynı kalınlıkta bir damızlık kalem seçtik. Önce şuradan bir kaba kesim yapalım. Ve şu şekilde bir kesimle önce anaç ağacımızı hazırlayalım. Şöyle yukarıdan başlayalım ki yani herhangi bir hata yaparsak aşağıdan yeniden bir kesim yapmak için yer kalsın. Şöyle yukarıdan başlayalım kesime. Düz bir kesim oluşturduk. Oldukça düşük açılı bir kesim. Şimdi şu dalımızı önce diğer alandan bir ayıralım ve çelik haline getirelim. Şurayı da kalınlığına bakalım. Kalınlık aynı gibi. Hatta şuradan şurayı keselim. Buradan itibaren inceltelim. Bir daha ölçelim. Bakın şuradan itibaren şurayı sıfırladık. Şuradan ölçümüzü alıyoruz. Ve buradan itibaren inceltmeye başlıyoruz. Tam şuradan. Arkadaşlar gördünüz mü? Tam birbirine uyum gerçekleşti. Uyumlu bir kesim yaptık. Bu yüzey ne kadar geniş olursa mesela siz şu kadar bir yüzeyde de yapabilirsiniz. Yani eğimi bu şekilde değil de şöyle bir kesim yaparsınız. Yani mesela böyle uzunca bir kesim değil de şöyle bir kesim yaparsanız yüzey azalacaktır. Onun için az yüzeyde değil de daha geniş bir yüzeyde bu çelikleri birbirine kaynatırsanız tutma alanını siz genişletmiş olursunuz. Ekleme aşı bu şekilde gerçekleşir. Kesimini yaptık, tamamladık. Şimdi sarma işine geçelim. Yine şöyle bir damızlık kalemden kestiğimiz bir parçanın kabuğunu kaldırıp o alanı kapatırsak
aşının tutma ihtimalini arttırmış oluruz. Bu şart mı? Değil. Şart değil. O şekilde kesip hemen aşıyı birbirine bağlarsınız, sararsınız. Aşı işlemini tamamlarsınız. Ama bunu yaparsanız aşının tutma ihtimalini arttırmış olursunuz. Bakın kamerayı ters çevireceğiz şimdi. Bu taraftan böyle bir sarma yaptık. Dışarıdan kabukla destekleme. Bu tarafına yetişmedi. Gerek yok. Bir taraftan yapsak yeterli olur. Aşıyı gördünüz ve sarıyoruz. Son olarak çeliğimizin tepesine aşı macunu sürelim ve işlemi sonlandıralım. Bakın şöyle değişik açılarından size gösterelim aşımızın uygulanışını ve işlem tamamlandı. Şimdi geldik 5. aşımız olan İngiliz aşısına. Önce şuradan bir kesim yapalım ve aşı yapılacak alanımızı hazırlayalım. Perdahlama işlemi yapalım. İşlemimize hemen başlayalım. İşlemimize başlamadan önce kullanacağımız metal aletleri dezenfekte edelim. Bıçağımızı alıyoruz. Bir çekiç veyahut da benzeri başka bir şey de olabilir. Hafiften bakın arkadaşlar, tamamen sadece kabuğu değil, böyle birazcık daha böyle etini tabiri uygunsa alacak şekilde bir kesim yapacağız. Odun kısmını da alacak şekilde bir kesim yaptık. Bu kadarlık bir açıklık yeterli. Bakın şöyle bir kesim. Birazcık odun kısmı var ama kabuk kısmı daha fazla. Evet, bu kesimi yaptıktan sonra şimdi çeliğimizi hazırlamaya geçelim. Hemen bir ölçeceğiz ama şuradan düzgün bir kesim alalım. Şurayı düzgün kestikten sonra ne kadar açmışız aşağıya doğru? Bakın şuraya kadar açmışız. Şuradan bir ölçü alıyoruz. Buradan itibaren inceltmeye başlayacağız. Şöyle bir kesim yaptık. Gösterelim. Bakalım yerine bir yerleştirelim. Yine bir kabuk çıkartalım ve bu kabuğu da koruyucu olarak aşı alanımıza saralım. Biz sadece aşının tutma ihtimalini yükseltmek için böyle bir önlem niteliğinde bir uygulama yapıyoruz. Bunu yapmanıza gerek yok aslında. Ama yaparsanız tabii ki daha iyi bir başarı elde edebilirsiniz. Bakınız bir kabuk çıkardık. Bu kabuğu da şöyle sararsak veyahut da şöyle yapacağız. Bu yeterli gelmedi. O zaman şöyle yapalım. Yan saralım. Bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde sardığımızda daha yüksek bir tutma ihtimali gerçekleşir. Şimdi hemen sarma işlemine geçelim. Sevgili arkadaşlar, sarma işlemini tamamladık. Hem aşı alanını hem üst tarafını ve burayı da kapattık. Ama bakın şurada bir kesik alanı yapmıştık. Orayı kapatmamız lazım. Bakın şurayı kapatalım. Tepesini de kapatalım. Yine de şuralara da bir aşı macunu sürelim. Bu tamamen tedbir ve önlem amaçlıdır. Aslında çok güzel sardık. Aşı alanını hava almaz ama yine de böyle bir aşı macunu ile tedbir alalım. 5. aşı uygulamamız olan İngiliz aşısını da bu şekilde gerçekleştirdik. Geldik 6. uygulamamız olan kenar yan aşısına.
Bu aşı çeşidinde şu iki bıçağımızı kullanacağız. Bunları dezenfekte ettik. Önce aşı yapacağımız anaç dalın gövdesine bir kesik açarak işlemimize başlıyoruz. 35-40 derecelik bir açı ile şöyle bir kesik açıyoruz. Yani tabiri uygunsa etli bir şekilde kestik. İçinin odununu da alacak şekilde kestik ve şöyle bir kesim oluştu. Bakınız şöyle değişik bir açıdan size gösterelim. Şöyle bir kesik yaptık ve bıçağımızı çıkartalım. Gelelim aşı kalemlerine. İki tane aşı kalemi yerleştireceğiz. Hemen kesimi yapalım. Bunun kesimine dikkat. Şöyle bir kesim yaptık. Bir de şu taraftan oldukça küçük bir kesim yapıyoruz. Bakın. Şöyle. Aynısını bunda da gerçekleştirelim. Geniş kestiğimiz yüzey ağacın içine bakacak şekilde, küçük kestiğimiz yüzey de dışına bakacak şekilde şöyle çeliklerimizi yerleştirdik. Sarma işlemine geçebiliriz. Bakın son derece pratik. Oradan bir kesik açtık ve içerisine kalem koyduk, kapattık. Şimdi sarma işlemi yapalım. Tabii bu aşının hava alma ihtimali var. Onun için sarma işlemini yaparken oldukça dikkatli olmakta fayda var. Evet, şimdi bu aşının püf noktasına geldik. Bakın şurada bir açık alan var. O açık alanı kapatmazsak oradan hava alır ve her iki kalem de tutmaz. Onun için oraya iyi bir kapatma uygulaması yapmamız gerekiyor aşı macunu ile. Aşı alanını kapattık. Çeliklerin tepelerini de kapatalım. Evet, 6. uygulamamız olan kenar yan aşıyı da bu şekilde gerçekleştirdik. Sırada 7. aşımız var. Geldik 7. aşı çeşidi olan kakma aşıya. Kakma aşı ağaçlarda daha kalın gövdeli ağaçlara yapılır. Bizim de bahçemizde örnek bir ağacımız var. Bu ağacın meyvelerini çok fazla beğenmiyoruz. Küçük küçük minik meyveleri oluyordu. Bakın size birkaç tane örnek gösterelim, dibine dökülmüş. Böyle çok küçük meyveleri oluyor ve bunu toplaması gerçekten çok zor. Onun için bu ağacın türünü değiştireceğiz ve daha iyi meyve veren, daha büyük meyve veren domat zeytini aşılayacağız. Ve böylece ağacımızın türünü iyileştirmiş olacağız. Hadi bakalım işlemlere başlıyoruz. Evet, kesmeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sevgili arkadaşlar, zorlayıcı bir kesim işleminden sonra nihayet başarıya ulaştık. Destere eski bir destere, yeni destereyi kaybettik. Onun için zorlanıyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle kalın ağaçları keserken elinizde de yetersiz bir destere varsa tek seferde bunu ayıramazsınız. Onun için yani biraz buradan kestikten sonra onun tam karşısından bir miktar böyle kesmeniz lazım ki kırılırken burayı da zedeleyerek kırmasın. Onun için böyle karşı tarafından bir miktar kesmiştik ama tam karşılığına denk gelmedi. Böyle biraz aşağıda biraz yukarıda kaldı. Olsun, sağlık olsun. Aşı için herhangi bir zararı olmaz.
Kalkma aşı nedir? Şimdi onu görmeye çalışacağız. Bakın biz bahçemizde bir taraftan da budama işleri yapıyoruz. Büyükçe bir ağaç parçası kestik. Bakın değişik kalınlıklarda ince, orta ve çok kalın 3 tane kalem kestik. Bunları şimdi hazırlayacağız. Tabii öncesinde yer açmamız gerekiyor. Şimdi kamera açısına uygun bir yer olsun diye tam şöyle karşıya bir tane yer açacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bakın bir tanesini kestik. Bu buraya olur mu? Olmaz. Çünkü bakın biraz kalın kesmişiz. İncesi olmaz. Ortasına bakalım. Bu da olmaz gibi. En iyisi biz şunu ona göre ayarlayacağız. Bakın tam böyle kestiğimiz yer buna uygun. Böyle uygun bir şekilde keseceğiz. Tabi biraz zor bu işi hazırlamak. Bu kalemi hazırlamak zor. Uğraştıracak bizi biraz. Bu daha çok kalın gövdeli ağaçlarda uygulandığından dolayı böyle küçük gövdeli ağaçlara daha başka aşı uygulaması yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde tam yerine yerleşti. Şurada bir açıklık var ama şuradaki kabuklar birbirine değiyor. Buraya da şimdi yine bir işlem yapacağız. Bakın şöyle bir kesim uyguladık. Oldukça zor bir işlem bu. Şu şekilde. Bu biraz daha kalın aşılarda şuraya çivi çakarak da uygulama yapılabilir ama gerek yok. Biz çivi çakmayı pek tercih etmiyoruz. Aynı şekilde diğerlerini de yerini açacağız. Bir de ince dal için yer açalım. Bakın bu daha kolay oldu, daha güzel oldu. Hemen kesim işlemine başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın 3 tane çeliğimizin de ucunu hazırladık. Şu kalın olanı, ince olanı, ortanca olanı hazırladık. Bakın şu şekilde bir kesim. Burası üçgen. Burasını da böyle yarıya kadar indirdik. Bu şekilde kestik. Böyle yerleştirdiğimiz zaman hem odun kısmı hem de kabuk kısmı tutuyor. Şuradaki hafif boşluğa şimdi bir işlem yapacağım. Onu birazdan göstereceğim. Şuraya bakalım. Bakın yine kabuklar birbirine değdi. Bakın son olarak da şu çeliğimizi yerine yerleştirelim. Tam sıfır oturdu ve şuraya bakalım. Burada böyle bir kesim oluştu. Şimdi şuradan bir kabuk alacağız. Şimdi şuradaki açıklığı şöyle bir kabuk yardımı ile kapatabiliriz. Zaten diğer tarafı tam olarak uyum sağladı. Ama buradaki açıklığı da yani o kambiyum dokusunun birbirine temas etmesi ve böylece tutma eyleminin gerçekleşmesi için şöyle bir işlem yapabiliriz. Önce şöyle bir bağlama gerçekleştirelim. Arkasından diğer işlemlere geçeceğiz. Buraya bir ip de bağlayabilirsiniz. Bizim yanımızda şu anda ip yok. Onun için aşı bantı ile böyle bir muhafaza yapıyoruz. İp olsa tabii daha iyi olur. Şimdi buraya bir naylon kapatma uygulayalım. Bu aşı alanına aşı macunu da sürülebilir. Biz aşı macununu
kapatma işlemini gerçekleştirdikten sonra süreceğimizden dolayı şimdi tekrar buraya aşı macunu sürmeyeceğiz. Hemen bir sarma işlemi yapalım ve aşımız tam manasıyla ortaya çıksın. Tabi burada önemli olan şu alanların güzelce sarılması. Oldukça büyük bir alan saracağız. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Evet, sarma işlemini de nihayet bitirdik. Bakın üzerinde herhangi bir hava alacak bir imkan kalmadı. Yine de tabi biz kuvvetli bir aşı macunu sürmemiz gerekiyor bu alanlara. Özellikle şu çeliklerin dipleri, yine çeliklerin üstleri kapatılacak alanlar arasında. Evet, bu aşı macunu biraz cıvık bir malzeme olduğu için biraz aşağıya doğru akacaktır zaman içerisinde. Artık bakacağız, gelişmelere göre gerekirse yeniden bir aşı macunu sürebiliriz gerekli yerlerine. Aşı uygulamamız sona erdi. Biraz zahmetli ve zorlayıcı bir aşı ama böylesine kalın gövdeli ağaçlarda bu uygulama gerekli. Başka tür aşıları uyguladığınız zaman böylesine kalın gövdeli ağaçlarda yapılan aşılar rüzgarın etkisiyle çabuk kırılabilir. Onun için böyle kakma aşı diye tabir edilen daha sağlam yapılı aşılar uygulamak gerekir. Rüzgarın kötü etkisinden korumak amacıyladır bu şekilde yapmış olduğumuz uygulama. Evet, 7. aşı uygulamamız da sona erdi. Sırada 8. aşı var. Evet, 8. aşımıza geldik. 8. aşımızda çoban kenar aşısı. Şimdi uygulamamıza geçeceğiz. Bakın yine kalınca bir ağacımız var. Zeytin ağacı. Bu ağacımızın da meyvesi çok küçük olduğundan dolayı bunu da şimdi keseceğiz ve çoban kenar aşısı yöntemiyle üzerine domat zeytini aşılayacağız. Hadi bakalım işlemlere başlayalım. Evet, zorlayıcı işlemi tamamladık. Ağacımızı kestik. Perdahlama işlemi yapalım. Desterenin bıraktığı tortuları giderelim. Evet, şimdi çeliklerimizi oluşturalım. 2 veya duruma göre 3 çelik alacağız. 3 çelik oluşturacağız. Çeliklerin başını sonunu iyi ayarlamak gerekir. Yani burası terste olsa aşı tutmaz. Onun için alt taraflarına şöyle bir kesik açalım ki buranın alt tarafı olduğunu anlayalım. Daha sonra ona göre işlem yaparız. Evet. Şöyle yaklaşık 1,5-2 santim mesafesinde bir yer tespit ediyoruz. Bakın şuradan itibaren aşağıya doğru inceltmeye başlıyoruz. Evet, bakın şöyle yan bir kesim uyguladık. Şimdi burayı tam kesim yerinin bittiği yerden bir işaret koyduk. Buradan aşağıya doğru incelte incelte geleceğiz. Şöyle bir kesim yaptık. Yarısına kadar kestik ve yarıdan itibaren de üçgen bir şekilde aşağıya doğru inceltmiş olduk. Şuradan bir yer açalım. Bakın yaklaşık 1-2 santim aşağıdan yukarıya doğru çizgi çekiyoruz. Tekrar çekelim ve kabuğu odun kısmından ayırmaya çalışıyoruz. Bir deneme yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. İşte işlem budur arkadaşlar. Aynı işlemi
diğerlerine de gerçekleştireceğiz. Bir tane de şuraya açalım. Yine yaklaşık 2 santim boyunca bir çizgi çizdik. Kabuğunu hafiften kaldırıyoruz. Böyle şuraya hafiften bir kesik, böyle yarım yamalak bir kesik atabiliriz. Bir de şuraya. Çoban aşımızın ana uygulaması bitmek üzere. Şimdi üzerine bir naylon geçirelim. Bakın şöyle bir sarım yapacağız. Aslında buraya da aşı macunu sürülebilir ama biz aşı macununu naylonun üzerine sarım işlemi gerçekleştikten sonra olası açık yerlere süreceğimizden dolayı ayrıca bir oraya aşı macunu sürmeyeceğiz. Şimdi sarıma başladık. Bakınız her tarafını güzelce hava almayacak şekilde sardık. Biz yine de şu çeliklerin kenarlarına ve çeliklerin tepesine aşı macunu uygulaması yapacağız ki hava alma ihtimalini tamamen ortadan kaldıralım ve aşının tutmama sebeplerini de ortadan kaldıralım. Evet, böylece aşı uygulamamızı sonlandırdık. Biraz zahmetli ama uygulandıktan sonra tutma ihtimali oldukça yüksek bir aşı çeşidi çoban kalem aşısı. Evet, bu uzun ve yorucu uygulamamızı da tamamladık. 8. aşımız sona erdi. Sırada 9. aşımız var. Bu Z aşısını üzüm asması üzerinde gerçekleştireceğiz. Elimizde damızlık bir parça var. Karadeniz üzümü ve burada da yine balkonumuzun üzerine sarması için büyütmeye çalıştığımız bir üzüm var. Bu İzmir üzümü, çekirdeksiz üzüm olarak da geçen üzüm. Bunu şimdi tepesine bir aşı uygulaması gerçekleştireceğiz ve Karadeniz üzümüne çevirmeye çalışacağız. Şimdi hemen çubuğumuzu da şöyle bir budama işlemi gerçekleştirelim. Hazır aşağıya indirmişken. Bu çekirdeksiz üzüm yavaş büyüyor ve çok çabuk yapraklarını döküyor. Karadeniz üzümü ise bakın kocaman yaprakları oluyor. Gölgelik için son derece uygun. Aralık ayında olmamıza rağmen neredeyse Ocak girecek. Bakın hala üzerinde yaprakları tam tekmil duruyor. Artık yavaş yavaş yaprakları kötü olmaya başlamış ama bu İzmir üzümü yapraklarını dökeli bayağı uzun zaman olmuştu. Şimdi bir uygulama yapacağız. Tabii ki uygulama yapmak için aynı kalınlıkta olması gerekir. Şu alana aşı yapmayı diye düşünüyoruz. Bakın şu alan, şurası sanki daha uygun gibi gözüküyor. Onun için biz şu alt tarafı kalın alanları keseceğiz. Ve şurayı da şöyle keselim. Şurası uygun gibi. Şuradan keseceğiz ve şuraya bir Z aşı uygulaması yapacağız. Bu arada en rahat çalışma alanım bu aşıda olacak herhalde. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Her iki çeliği de yan yana koyuyoruz. Aynı kesim açısını yakalamamız için yan yana koyduk. Hızlı bir şekilde kestik. Ve bakın tam açıyı yakaladık. Şimdi uç tarafın en ucundan geriye doğru bir miktar kabuğunu kaldırarak açıyoruz. Bakın yaklaşık 2 santim civarında açtık. Bu şekilde. Aynısını buraya da uç tarafın ucundan geriye doğru yaklaşık 2 santim boyunca açacağız. Burada da yaklaşık 2 santim oldu.
Bakın şöyleydi. Şöyle bir kesim uygulamıştık. Böyle çubukları şöyle yapıyoruz ve şuradan aşağıya doğru yanaştırarak yanaştırdık, birbirine değdirdik ve dikkat ederseniz şurada bir Z şekli oluştu. İşte Z aşısı bu. Şu kabuğu buradan, şu kabuğu da buradan şöyle kapatıyoruz diğerinin üstüne ve böylece sarıyoruz. Z aşısı da bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. İşlem tamamlandı. Tepesine de bir aşı macunu sürelim. Aşı macununu bakın nasıl sürüyorum. İşte tamamdır. Aşımızı yaptıktan sonra geri tekrar bağlayalım. Dokuzuncu aşımız Z aşısı, yanaştırma aşısı da bu şekilde gerçekleşti. Sırada 10. aşımız var. Evet sevgili arkadaşlar, geldik 10. aşımıza. Bu aşı da matkapla yapılacak aşı. Eğer ki elinizde şarjlı matkap varsa bağınızda, bahçenizde elektriğin olmadığı yerde rahatlıkla bu aşı uygulamasını yapabilirsiniz. Son derece pratik bir aşıdır. Ama bizim elimizde elektrikli matkap var. Artık kablo ile ağacımızın yanına kadar elektriği getirdik. Elektrikli matkapla da bu işlemi yapabilirsiniz. Çeliklerimize bakın. Bu çelikler incir çelikleri, incir ağacından kestik ve dut ağacına aşı yapacağız. Matkap aşısı yöntemiyle. Hadi bakalım çalışmaya başlayalım. Önce şuraya bir kesik yapalım ki bizim çalışmamızı engelleyecek dalları ortadan kaldıralım. Şimdi tam şuraya, kameranın da rahatlıkla görebilmesi için tam şuraya bir aşı uygulaması yapacağız. Matkap aşısında dikkat edilecek şey, bakın bu ağaç ucu, bu arada demir ucu değil, ağaç ucu. Matkap ucunun kalınlığı ile kalemin kalınlığı hemen hemen eş değerde olması gerekir. Bakın zaten 1,5-2 santim kadar kalınlığında içeriye girecek. Bu uygun, şu da belki olabilir. Bu biraz kalınca, bu olmaz ama şu gayet uygun gözüküyor. Matkap aşısını bu çelik üzerinde yapalım. Şöyle şuraya matkapla bir uygulama yapacağız. Hadi bakalım. Yerini de oraya şöyle tespit ettik. Bismillahirrahmanirrahim. Bir santim, birazcık daha ilerleyelim. 1,5-2 santim olması yeterli olur. Bakalım 2 santime yakın ilerlemiş. Herhalde yeterli gibi. Önce şöyle bir kabuk kaldırma işlemi yapalım. Bir deneme yapalım. Evet, biraz daha deliği genişletsek olacak gibi. Tekrar bakalım. Evet, bu sefer oldu. Bakın oldu. En azından kaba işlemi tamamladık. Şimdi geriye çıkartacağız ve ince işleme geçeceğiz. Şöyle biraz şurayı kısaltalım. Tekrar bakalım. Bakın kabuklar birbirine tam olarak değdi. İşte budur. Matkapla aşı yapmak son derece pratiktir. Deliği açıyoruz, içerisine damızlık ağacın kalemini yerleştiriyoruz ve işlem tamamlanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar, özellikle sütlü ağaçlarda aşıların tutmamasının bir sebebi şu üzerinde bulunan sütlerdir. Şu şekilde ve burayı da şöyle yıkarsak, sütünden arındırırsak aşının tutma ihtimalini yükseltmiş oluruz. Deliğin içerisinde bir miktar su kaldı. Şimdi dışarıya çıkacak.
Tamamdır. Hemen aşı macunu ile kapatma uygulayalım. Evet, böylece matkap aşısı uygulamasını da tamamlamış olduk. Matkap aşısı son derece basit, pratik bir aşıdır. Kalem aşı çeşitlerinden en kolay uygulama yapılanı matkap aşısıdır diyebiliriz. Size de şiddetle tavsiye ederiz. Evet, 10. aşımız da bitti. Sırada 11. aşımız köprü aşısı var. Geldik köprü aşı tekniğine. Köprü aşı tekniği daha çok sarmaşık tarzı bitkilerde rahatlıkla uygulanabilen bir aşı. Çünkü bu köprü aşıyı yaptıktan sonra bir demire veyahut da işte bir sabit bir şeye pet şişe bağlayacağız. Yani bağlama yapabileceğimiz bir dal veyahut da böyle sabit bir şey olması gerekir. Şimdi şöyle bir alan tespit ettik. Buradaki beyaz üzümümüze siyah üzüm aşısı yapacağız. Bunu da köprü aşı tekniğiyle gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım işlemlere başlıyoruz. Evet, şimdi şu iki dal parçasını birbirine temas ettireceğiz ve kabuklarını soyacağız. Bunun burasından kabuğunu, bunun da burasından kabuğunu soyarak şöyle birbirine temas etmesini sağlayacağız. Önce kolay olandan başlayalım. Burayı açtık. Tam karşısına olacak şekilde şu arayı açmamız gerekiyor. Bir deneme yapalım. Nasıl oldu acaba? Şuradaki fazlalığı bir alalım buradan. Bakın her iki çubuk parçasını da açtık. Şöyle yaptığımız zaman, yani sardığımızda birbirine şu şekilde iyice yapışacak. Artık bağlayalım. Evet, nihayet köprümüzü oluşturduk. Sıkıca bağladık ve hava almayacak şekilde sardık. Şimdi önemli bir işlem var. Ne yapacağız? Bakın içi su dolu bir pet şişe şöyle getirdik. Pet şişeyi de buradan demire bağlayacağız. Altı pet şişenin içerisinde olacak. Burada bir bağlantı gerçekleştirdik ve buradan da inşallah tutma eylemi gerçekleştikten sonra çubuk buradan devam edip gidecek. Aşımız bu şekilde bekleyecek. Eğer ki aşı başarılı oldu, tuttu, damızlık kalemi buradan kestik, anaç kalemi de buradan kestik. Buradan sonra da artık Karadeniz üzümü varlığını sürdürecek, büyümeye devam edecek. Aşımız da bu şekilde tutmuş olacak. Şimdi aşımızı sabitleyelim. Son olarak şu çubukların üzerine aşı macunu sürelim. Bakın şuraya, yine buraya da aynı şekilde. Evet, son tahlilde köprü aşımızın uygulanışını gösterelim. Bakın buraya iple sabitledik pet şişeyi ve aşı alanımız burada. Ve buralara da aşı macunu sürdük. Bu şekilde artık beklemeye koyulacak. İşte gördüğünüz köprü aşı uygulaması da bu şekilde. Biraz zahmetli, teferruatlı bir aşı. Dediğimiz gibi sadece asma tarzı bitkilerde uygulaması daha doğru olur. Evet sevgili arkadaşlar, işte 11. aşımızla birlikte
bütün kalem aşılarını sizlere örnek olarak gösterdik. Hangisini isterseniz o uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Size en kolay geleni hangisi ise onu yapın, hiç fark etmez. Maksat aşıyı bir şekilde tutturmak. Nasıl tutturursanız tutturun hiç önemli değil. Şekli, şemali, yöntemi, adı sanı hiç fark etmez. Yeter ki aşıyı tutturmuş olun. İşte biz sizlere yapabileceğiniz çeşit çeşit aşı uygulamalarını gösterdik. Tercih size kalmış. Bu video çok değerli bir video idi. Bütün kalem aşı uygulamalarını tek videoda gösterdik. Evet sevgili arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir ağaç aşılama yöntemleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.